Şimdi arkadaşlar benim vazgeçemediğim kökler var. Bununla ilgili paylaşım yapacağım. Çünkü satıyoruz bunları. İnternet sitemizden gönderiyoruz. Bununla ilgili çok soru geliyor. Videolarımız vardı ama yine bir videoları güncelleyelim dedik. Şimdi öncelikle yatı kökü aldığımız zaman akvaryuma nasıl konulur? Ne zaman konulur? Hangi akvaryumlara konulur? Hangi balıklarla olur? Onu anlatacağım. Şimdi bu zaten görsel. Mesela biz buraya yapmışız. Nasıl kullanırız onu bir detaylı anlatacağım. Bakın burada var. Bunların hem de suyun pH dengesine faydası var. Mesela diyelim tropikal türlerde işte Lepistes, Molly, Tetra grupları onlar için çok faydası var. Biz en son şöyle bir kurulum yaptık. Onu göstereyim. Mesela dikkat ederseniz biz bütün böyle küçük akvaryumlarda bu köklerden yatı kökü, mangrove bunlardan koymuşuz. En son da şöyle bir tasarım yaptık. Burayı da göstereyim. Ben mesela bu köklerdeki bu akvaryumdaki bu dizaynı çok seviyorum. Bakın buradaki şu şeyi görüyorsunuz değil mi? Görselliği seviyorsunuz. Yani görüyorsunuz. Şurada küçük bir akvaryumumuz var. Yine buraya bir kök koyduk. Ama tabi buraya koyacağımız zaman bir süreç var arkadaşlar. Yani bunu aldık hemen akvaryuma koymuyoruz. Şunlar mesela biz resimlerini çekiyoruz. Bu şekilde görseli olduğu gibi. Mesela ölçüsünü yazıyoruz. Diyoruz ki bu ölçüde açıklamasında da gramajı vardır. Tamam mı? Bunu aynı görselde olduğu gibi gönderiyoruz. Böyle tasarım akvaryumlarında, bitkili akvaryumlarda, olur monster akvaryumlarında bile kullanabilirsiniz ama nasıl koyacağız biz bunu akvaryuma? Önce tabii bunu direkt akvaryuma koymuyoruz. Zaten hem batmayacak hem de bunun bir salınım süreci var. Onu atması lazım. Yani 15-20 gün ya bir yerde, bir kovada, bir leğende, bir şeyde bir suyun içinde duracak ki rengini atacak, rengini verecek. Hatta yağlanma olacak. Gerekirse sileceğiz. Hani varsa imkanımız kaynatılabilir de. Ama ondan sonraki süreçte çok güzel bir dekor olarak kalıcı kalıyor akvaryumlarda. Mesela biz buraya koyduk. Biz o süreci yaptık. Bakın burada ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ömür boyu bu çürümez. Bu şekilde üzerinde oluşan yosunlardan hem balıkları beslenir hem salyangozlar olur. Mesela vatos türlerimiz var. Şurada mesela. Otoket dediğimiz vatoslar, red lizard vatoslar ya da dikenli neriteler var. Bunlar beslenir. Burada da aynı öyle. Mesela burada da çok çeşitlerimiz var arkadaşlar. Ben mesela diyelim cumartesi günü yani 3-4 gün önce bunun bir tasarımını değiştim. Önceki tasarımda bitkiler çıkardım. Ben bazen böyle 2 ayda 3 ayda bir tasarım değiştiriyorum. Su bulandı ama sonradan ne oldu? Bir gün içine berraklaştı. Bunun içine ne kullanıyoruz? Bunun içine bitki mineralleri kullanıyoruz. Su düzenleyici kullanıyoruz ki bu berraklasın. Akvaryum kirletmeyen yemler var. Bizim Promix dediğimiz yem var. Bu tür balıkları onu kullanıyoruz. O da önemli. Çünkü kirletmeyen yemdir, renk vermeyen yemdir. Böyle bir şey yaptık. Dedim ki bunu koyacağımız zaman hemen tabi akvaryuma koymuyoruz. Biz salınım sürecini tamamlaması lazım. Ondan sonra koyacağız. Ömür boyu böyle kalsın yani. Şuradaki gibi. Bilmiyorum görüntüde net görünüyor mu? Buraya da aldık. Zaten devamlı geliyor. Şu şekilde. Köklerimiz de burada. Devamlı geliyor. Mesela bu türlerden geliyor. Diğerlerinden geliyor. Büyük akvaryumlar için bunlar olabilir. Ya da zaten sitemize koyacağımız zaman burada ölçüleri yazılı. Ağırlığı yazılı sitemizde. Yatı kökü diye yazdığınız zaman sitemizde bulabilirsiniz. aquariumexpress.com uygulamamızı da indirebilirsiniz. Bu köklerden devamlı sitemizde var. Başka diyeceğiniz bir şey var mı Cem? Köklerle ilgili. Tabi pH'ını mesela nedir? İşte Lepistes, Molly, Tetra bunlar da hem de suyun pH'ını ayarlar. Yani diyelim bu tür balıklar hemen çok taze su sevmez. Biz niye bekletiyoruz suyu? Hem kloru gitsin hem pH'i düşsün. Çünkü beklettikçe de pH'i düşüyor. Biz çeşmeden doldurduğumuz pH ne? 8,5-9. Bu balıklarda nasıl? 5,5-6 bu pH'larda olur. Hadi ciklet olmuş olsa tamam. Ciklet akvaryumuna belki olmaz. Suyu yumuşatır. Hani çok yumuşattığı zaman da cikletler sarhoş gibi gezer. Doğal ortamına yakın bir ortam sağlar.
Tabii. Bunlarda da suyun pH'ini, ama bazıları ne yapıyor? Bunu kullanmıyor. Ne kullanıyor? Katapa yaprağı kullanıyor ya da bazı ilaçlar var suyun pH'ini düşürsün diye. Onlardan kullanıyor ama bunlar hem doğal dekor hem de suyun pH'ini dengeliyor. Yani bildiğimiz bir odun değil. Yani bazıları köyden getirdiği odunları koyuyor. Onlar da olmuyor arkadaşlar. Onlar da ne yapıyor? Zamanla çürümeye başlıyor, kokuyor, suyu bozuyor. O yüzden bunlar koyduğunuz zaman ömürlük. Sitemizde var. Bunları da nasıl kullandığını paylaşalım dedik arkadaşlar. Güzel ürün. Benim en sevdiğim dekorlardan. En sevdiğim dekorlardan. Hatta şunlardan bir sitemize koyacağız arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Buna mesela mos, Java mosla sarabiliyorsunuz. Süsleyebiliyorsunuz. Hepsi yani bir sanat eseri gibi yani. Bakın. Yılın akvaryum ödülünü almış gibiyiz şu an. Nasıl? Bakın hepsi bir akvaryumda çok güzel görünüyor arkadaşlar bunların. Dediğim gibi sitemizden ekleyin. Bir de motorlu samplı pipolarımız çıktı. Yakında onları duyacağım. Motorlu samplı pipo nasıl kullanır? Onun videosunu paylaşacağım. Bizim samplı pipolar gibi ama o kendinden motorlu. Onun da detaylı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Kökle ilgili de bu. Şimdi sorulan soruyu da biz ne yapıyoruz? Video linkini gönderiyoruz. Oradan izleyip ona göre kullanın arkadaşlar. Yani direkt bunu alıp akvaryuma koyduğumuz zaman su tabi hemen kırmızılaşabilir zamanla. O yüzden salınımı tamamlasın. Akvaryuma koyun. Görsel bir dekor. Hem de su şartlarını ayarlar. Vazgeçilmez. Zaten yurt dışı videoları izlediğimiz zaman mutlaka onlar koyuyor. Bu sistemi zaten biz artık yeni geçenler var. Ve çok güzel bir zenginlik veriyor. Bu eğer eksiğimiz olduysa da yorumlarda da yazın arkadaşlar. Neler yapabiliriz, nasıl olur? Zaten bunlar tasarımlar. Herkesin kendine göre bir tasarım var. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Arkadaşlar görüşmek üzere.